Cep telefonlarından bilgisayarlara, post cihazlarından ATM'lere kadar hayatımızın birçok alanında dokunmatik ekranlara rastlıyoruz. Peki hayatımızın birçok yerinde olan dokunmatik ekranlar nasıl çalışır? Dokunmatik ekranların birçok çeşidi vardır. Bunlardan en yaygın olanları rezistif ekranlar, kapasitif ekranlar ve kızılötesi ekranlardır. Ben de bugün size bu ekranların çalışma prensiplerini anlatacağım. İlk önce rezistif ekranlardan başlayalım. Rezistif ekranlar yani dirençli ekranlar anlaşılması ve yapımı en kolay ekranlardır. Bu yüzden karşımıza en çok çıkan ekran tipi budur. Dirençli ekranlarda ekranın yansıtılması için birçok tabaka kullanılır. En üstteki 3 tabaka ise dokunmatik ekranın etki tepki kısmının gerçekleştiği yerdir. Bu tabakaların en dıştaki kısmı basıncı uyguladığımız kısımdır. Bu kısım iletken, esnek bir yapıdadır ve basınç uyguladığımızda içe doğru eğilir. Zaten bu ekranı kullanırken içe doğru eğildiğini hissedersiniz. İkinci katman yalıtkan bir maddeden oluşur. İlk katman ile son katman arasında elektrik akımının oluşmasını engeller. İlk katmana basınç uyguladığımızda ise yalıtkan madde etrafa dağılır ve diğer katmanların birbirine değmesini sağlar. Üçüncü katman ise dirençli kısımdır. İlk katman ile temas ettiği zaman elektrik akımında değişiklik olur ve bu değişiklik cihazın işlemcisine aktarılır. Cihazın yazılımı da bu değişimin yerini tespit eder ve ilgili işlemin gerçekleşmesini sağlar. Dirençli dokunmatik ekranlar güvenilir ve dayanıklıdırlar ama birçok katmandan oluştukları için okunmaları zordur. Ekrana ne kadar çok ışık düşerse okunması da o kadar zorlaşır. Bu ekranlar direnç uygulanıp uygulanmadığına bakar. Direncin neyle uygulandığına bakmaz. Bu yüzden bu ekranlar sadece çıplak elle değil, eldivenliyken ya da herhangi bir kalemle bile kullanılabilir. Hatta cebimizdeyken açılıp birilerini arayabilir ya da mesaj atabilirler. Bu ekranlar tek seferde sadece bir dokunuş algılayabilirler. Parmaklarımızla ekranı büyütemez ya da kaydıramayız. Bu yüzden günümüzde kullanılan cep telefonlarında bu ekran tipi tercih edilmez. Bu ekran tipi daha çok alışveriş merkezlerinde, eski model akıllı telefonlarda, post cihazlarında ya da ATM'lerde tercih edilir. Bir sonraki ekran tipi de bizim kullanmayı en çok sevdiğimiz, akıllı telefonlarda da kullanılan kapasitif dokunmatik ekranlar. Kapasitif ekranların iki çeşidi vardır. Bunlar yansıtmalı ve yüzeysel ekranlardır. İkisinde de ekranın altında bakırdan ya da indium kalay oksitten oluşan saç telinden daha ince olan kablolar bulunur. Aralarındaki tek fark ise yansıtmalı ekranda yüksek yoğunluklu sensör çip bulunurken yüzeysel ekranda köşelerde birer tane bulunur. Bu çipler elektrik akımını sağlar. Biz ekrana dokununca parmağımızla ekran arasında elektrik akımı gerçekleşir. Devre tamamlanır ve dokunduğumuz kısımda voltaj düşer. Yazılım sayesinde de voltajın düştüğü bölge tespit edilir ve cihaz istediğimizi yapar. Kapasitif ekranlar sadece elektrik akımıyla çalışabildikleri için elimizle ya da o iş için özel üretilen kalemlerle kullanılabilir. Kapasitif ekranlar rezistif ekranlara göre daha okunaklıdır. Üstelik bu ekranlar toza, suya ve yağa karşı daha dayanıklıdır. Birden fazla dokunuşu da algılayabilirler. Bu yüzden günümüzde kullanılan akıllı telefonlarda ve bilgisayarlarda da kullanılırlar. Sırada kızılötesi ekranlar var. Bu ekran tipinde fazladan katman bulunmaz. Sadece görünmez bir örümcek ağı gibi ekranın hemen önüne kızılötesi ışınlar verilir. Parmağımızla herhangi bir alana dokunduğumuzda ise bu ışınlardan bazıları kesilir ve böylece nereye dokunduğumuz algılanır. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.